Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen dersteki anlattığım konuları şimdi biraz uygulamaya geçelim. En son bıraktığımız yerde bir telin üstünden akım akıtırsak burada bir manyetik alan meydana geleceğini söylemiştik. Bunu algılamanın en kolay yolu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi manyetik alana çok tepki veren, hassas olan çevremizdeki materyallerden en iyisi tabii ki pusulamız. Bu da kendi zaten bildiğiniz gibi mıknatıs. Aslında içinde bir mıknatıs var. Ve bu dünyanın manyetik alanına tepki verdiği için aslında biz yolumuzu bu şekilde bulabiliyoruz. Şimdi şu an gördüğünüz gibi yanımda bir güç kaynağı var. Bu arada bu deneyi yaparken bazı detayları da söyleyeyim. Hani evde denerseniz başınıza sorun çıkarmasın. Arkadaşlar bu laboratuvar tipi bir güç kaynağı. Yani kısa devre koruması var. Normalde bir telin içerisinde direnci şu an bu telin çok düşük. En ufak bir volt verdiğim zaman çok ciddi bir şekilde akım çekecek. Ama biz bu akımı işte bu güç kaynağıyla sınırlamış oluyoruz. O yüzden elinizde bu tip bir güç kaynağı yoksa böyle bir deneyi evde yapmayın. Şimdi ben sizler için yapıyorum. Normalde bu güç kaynağımız 5 ampere kadar akımı verebiliyor. 60 volta kadar da çıkabiliyor. Normalde ben bunu sistemden ayırdığım zaman voltajı yükseltebiliyorum şu an. Gördüğünüz gibi 60 volta kadar ama amper kısmına dikkat ederseniz volt kısmı burada. Amper kısmına da burada görebilirsiniz. Watt kısmı da burada. Watt'a çok şu an girmedik ama şimdilik volt ve amper üstünden olayı inceleyelim. Şu an normalde 61 volta kadar gidiyor. İndirelim. Şu an bunun yavaş inmesinin sebebi de içindeki bir kondansatör denen bir eleman var. O da tabii kendi üstüne yüklediği enerjiyi belli bir süre içinde, tabii bunu hızlandırmak istersem devreye bağladığım an zaten içindeki fazla yükü dışarı atmış olacağım. Şimdi deneyimize geçelim. Burada akım vermeye başlıyoruz. Yani aslında şöyle yapabiliriz. Akımı başta kapatalım. Şu an akım verir haldeyiz direkt. Akım şimdi. Şu an bakın çok az bir voltta 0.3 volt 1.5 amper akım çekiyor. Yani çok fazla. Bunun sebebi aslında bu yolun kısa olması. Yani kısa olduğu için bu kablonun içerisindeki direnç miktarı çok az. Bu şekilde verdiğimiz en ufak voltta yüksek miktarda akım geçişi sağlayabiliyoruz. Şimdi ben bunu akımını arttırdığım zaman, yani güç kaynağından akımı daha fazla vermesine izin verdiğim zaman, dikkat edin voltajım, çektiği voltaj biraz artmaya başladı. Gözünüz bir yandan da pusulada olabilir. Bakın pusulada bir hareket meydana geldi. Şimdi ben bunu kapatayım. Volt kısmını kapattığım zaman pusula eski haline geldi. Biraz daha verdim. Bakın çok zayıf bir etki var. Şimdi ben bunu biraz daha yakınlaştırıyorum. Manyetik alan bakın bu sefer biraz daha etkili oldu. Ama çok ciddi bir aslında etki değil yani. Ancak pusula üstünde gözlemliyoruz. Mesela metal bir nesneyi dokundurduğumuz zaman çekmiyor. Şimdi zayıf bir manyetik alan. Gene verdik 5 amper akımı. Kapattık. Tabi bu sırada telimiz ısınıyor arkadaşlar. Tekrar kapattım. Arada kapatıp açıyorum. Bunun sebebi yani aslında bir kısa devre meydana geliyor. Bu gibi kavramları zaten ileride yavaş yavaş işleyeceğiz. Şimdi bu etki daha yüksek hale nasıl getirebiliriz? Bunu sistemden ayırmadan önce başka bir sistem yanıma getireyim. Şimdi gördüğünüz gibi burada çok yüksek adetle sarılmış bakır tellerimiz var. Bu arada arkadaşlar bu bakır teller aslında izolasyonlu. Şu bölgenin izolasyonunu kazıdım ve buradaki izolasyonu da kazıdım. Bu izolasyon yoksa aslında şu metal olduğu için bunun üstünden de bir elektrik akımı meydana gelebilirdi ama bu tuttuğu yer aslında izolasyon olduğu için çok bir sorun teşkil etmiyor. Aynı şekilde bunun üstünde de izolasyonlu kaplamalı teller var. Ama bu çok yüksek adet sarılmış. Yalnız bu tabii ki diğer kablomuzdan daha zayıf. Yani daha ince. İnce olduğu için direnci daha fazla ve çok yüksek adetle sarıldığı için daha uzun bir yol gidiyor. Bunu açtığımız zaman aslında yüzlerce metre kablo meydana geliyor. Şimdi biz burada yol uzadığı zaman direnç de artıyor. Bunun için de tabii ki daha yüksek voltaj verebileceğiz buna. Neden? Çünkü içinde çok yüksek miktarda bir direnç var. Yani akımı sınırlayacak bu direnç. Şimdi gelelim örneğimize. Bununla devam edelim. Bu arada şöyle bir bakayım. Bu herhalde daha öncesinden bir yüklenmiş. Yani çalışırken bu içindeki metal parça biraz da kendisine kalıcı bir mıknatıs özelliği gelmiş. Onu bak şurada anlıyoruz. Normalde bu nüveler silisi nüve diye geçiyor. Bu saç, küçük saçların üst üste basılmış halinde. Şimdi şöyle göstereyim. Bunu çıkardım. Gördüğünüz gibi bunlar kesilmiş, üst üste preslenmiş. Bunun sebebi manyetik alanı daha verimli kullanabilmek için arkadaşlar. Şimdi bu bizim sargılarımız burada. Bu da onun içindeki nüve. Peki bu nüve olmazsa ne olur? Şimdi arkadaşlar bu nüve manyetik alanı daha kuvvetli bir şekilde iletmeye yarıyor. Şimdi normal şartlarda bakalım. Bu nüvesiz deniyoruz. Şuradaki parçayı da merak eden arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar bu aslında bir koruma elemanı. Bakır sargılar çok ısınırsa, hani belki ileriki zamanla bu sonuçta bir makinenin parçası. Çok ısınırsa burada devredeki akımı kesiyor arkadaşlar. Isınınca kendisi bir anahtar görevi görüyor. Burada daha iyi gösterebilirim. Bakın bir anahtar görevi görüyor. Bobinlerin üstüne yakın bir mesafede duruyor. Bu ondan sonra buradaki devreye giden yolu kapatıyor kendi. Soğuduğu zaman da devam ediyor. Sigorta gibi düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tekrar güç vermeye başlayalım. Buradaki etkiye bakalım. Bakın gene bir hareket meydana geldi. Bu sefer daha kuvvetli bir yön değiştirme görüyoruz.
görüyoruz. Bakın aniden yükseltiyorum. Daha şöyle bir şey yapabiliriz. Akımı başta kapatayım. Akımı vermesin. Sonra voltajı sonuna kadar açalım. Şöyle. Evet. Şimdi 61 volta geldi ama akımı kapattığımız için şurada aslında göremiyoruz o voltu. Şimdi ben buradan akımı direkt 5 ampere kadar sonladığım zaman bir anda devreye giriyor. Gördünüz mü? Şu an kapattım. Kondansatör boşaldı. Şimdi görüyoruz tekrardan. Daha keskin bir şekilde devreye girdi. Bunun dediğim gibi daha yüksek adetle sardığımız için bu manyetik alanlar üst üste geliyor. Daha yoğun bir manyetik alan meydana geliyor. Peki bu bir cismi çekebilir mi? Bunu bakalım ya da şöyle bir şey getirelim artık. Biraz daha kaba bir şekilde görelim bu etki. Şu an bir ağırlık getirdim masaya. Üstünde yazdığı gibi görüyorsunuz arkadaşlar. 3 kilogramlık. Şimdi bu ağırlık üstünden bir gözlem yapalım. Gördüğünüz gibi metal bir parça. Yani çok ciddi bir çekme yok arkadaşlar. Manyetik alan aslında bir nüve yardımıyla daha kuvvetli bir şekilde yoğunlaştırabiliyoruz. Bakın şimdi merkezine ben metal bir parça koydum. Bakın şu an 3 kiloyu çekebiliyor. Bu arada akımı biraz kapatayım. Arada bir soğutmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu an aslında sıcaklığı ufak ufak yükseliyor. Bunu daha uzun süre kullanmamız için buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi bunun üstüne aslında biraz daha fazla ağırlık koyalım. Hatta şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar manyetik alan kuvvetinin voltajı arttırdıkça nasıl arttığını izleyeceğiz. Şimdi normalde belli bir voltaj aralığına geliyorum. Şu an akımı biraz azaltayım. Voltajı, akımı biraz serbest bırakalım. Şu an akım istediği kadar gidebilir. Biz voltajla kontrol yavaş yavaş yükseleceğiz. Mesela şu an 5 volt bir voltumuz var. Akım 35 miliamper şu an çekiyor. 1 watt bile güç olarak çekmiyor. Bakın çok zayıf bir tutunma var. Şu an ben bu voltajı biraz daha yükseltiyorum. Bakın tutma biraz arttı. Tekrar yükseltiyorum. 21 volta geldim. Bakın yine arttı. 40 voltta artık herhalde aynen. Artık masanın üstündeki sürtünme kuvvetini 3 kiloluk bir cismi sürükleyecek kadar, yani 3 kiloluk cismin sürtünme kuvvetini aşacak kadar çekim sağlayabiliyoruz. Tam o eşiği bulalım aslında. 30 volt, 27 volt inelim. Tam çekebildiği limit ne? Onu merak ettim abi. Evet. 25 voltta ucu ucuna bağlantımızı yeniden bağlayalım. 27 voltta bakalım. Aynen limiti 27 volt gibi diyebiliriz. Şimdi bunun tabi biraz daha üstüne biraz daha fazla ağırlık koyalım. Şimdi 2,5 kilo daha ağırlık ekledim arkadaşlar. Tabii şu an manyetik alanı daha kuvvetlendirmem lazım. Şu an evet 37 volt. Şu an gayet sürükleyebiliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir başka durumu inceliyoruz. Şu an bu gördüğümüz şey elimizdeki mıknatıs. Aslında silindirik bir mıknatıs arkadaşlar. 2 kutbu var. Bu kutupları da bu arada nasıl tahmin edebiliyoruz? Şu an öyle şöyle bakalım. Mesela elime bir metal parçası aldım. Şu an hareket ettirirken şu mesafede bir zıplama oluyor. Bu aslında diğer kutba geçtiğinin işareti. Şu an baktığın zaman şu kısımda bir zıplama var. Şu an iki bölgesi var aslında bunun. Yani o zıplamada şöyle ifade edeyim. Mesela bir mıknatısımız var. Bunu bu yüzeyi çekiyor. Ama bunun yanına tam zıttı bir mıknatıs koyarsak. Şimdi arkadaşlar bu mıknatıslar arkadaşlar çok kuvvetli. Bunları sökmek de gerçekten zor. Bunun için o kadar diyemeyeceğim ama şunlar neodyum mıknatıs. Şimdi bunları yan yana getirdiğimizi hayal edelim. Bakın. Şimdi bu bir kutbu. Bu da diğer kutbu. Bakın arada ışınlanıyor gibi yani. Evet, biz de bunu buradan tespit ediyoruz. Aslında bu oval bir şekilde ve bunun diğer iki kutlu olduğunu anlayabiliyoruz. Mesela bu biri S ile S ise şu an bakıyorum. Evet. Yani kolay bir geçiş yok arada. Bir kasis var gibi düşünebilirsiniz. Şimdi oval bir mıknatıs. Normalde şöyle bir şey yapabiliriz. Bu sefer bundan elektrik üreteceğiz. Şu an elimizde bir led var. Evet. Size bir başka 2 adet daha bakır sarılmış halde olan bobin göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada da bir led bağladık. Şu an bu izolasyon için dışı plastik kaplı. Bunun merkezi normalde bir metal var. Yani şunu gibi düşünebilirsiniz. Manyetik alanı iletebilen malzemeyle yapılmış. Bakın çok zor gerçekten oluşturmak. Yani çok zayıf bir pırıltı var. Şimdi biz sürekli ileri geri yapamayız arkadaşlar. O yüzden ne yapmamız lazım? Biz bu hareketten oluşan kinetik enerjimizi burada manyetik alanı olan bir mıknatısı kullanarak bakır kablonun içerisindeki elektronları harekete geçirmek için kullanıyoruz. Yani onların içerisinde bir akım meydana getirmek için kullanıyoruz. Burada düzenli bir akımı nasıl sağlayabiliriz? Bunun için mesela bir silindirik bir mıknatıs kullanırsak şöyle gösterelim arkadaşlar. Bu benim bir ledim arkadaşlar. Bu mavi bir led. Ben güç verdiğim uçlardan şimdi gücü almaya çalışacağım arkadaşlar. Elektrik verdiğim uçlardan şimdi elektrik üretip aldırmaya çalışacağım. Bunun için yardımcı bir el lazım arkadaşlar. O yüzden hemen demin köşeye aldığımız şeyi geri alalım. Yeni görevi şu an artık evet. Şu an ledimizi görüyoruz. Ben eğer bakın şuraya küçük bir parlama gördünüz değil mi? Şimdi ben bunu sürekli böyle ileri geri yapamam veyahut elle döndürürken gerçekten zorlanıyorum. Bakın
Bir dönüş aldım. Işık aldım ama bakın bir dönüşte alıyorum. Diğer dönüşte almıyorum. Bakın bu dönüşte almadım. Bu dönüşte aldım. Bunun sebebi arkadaşlar burada oluşan akımın ters yönde oluşması. Yani burada NS olarak ifade ettiğimiz iki kutbun farklı yönlerde elektrik akımı meydana getirmesi. Bu led de arkadaşlar hani artısı eksisi olan bir led. Yani her iki yönden gelen elektrik akımına tepki vermiyor. Hani doğru yönden gelen, yani onun için artı bacağına artı volt, eksi bacağına eksi voltu geldiği zaman devreye giren bir ledimiz var. Yani diyot gibi düşünebilirsiniz. Şimdi diyotu tabii ki ileriki bundan sonraki konularda gireceğiz. Ama tek yönlü akıma ihtiyaç duyan. Yani iki yönde de artı eksi verdiğiniz zaman bu ne yazık ki yanmıyor. Hatta bunu gözlemleyelim. Şimdi güç kaynağından voltaj vereceğim. Şu an eksi kutbu bu. Siyah gördüğünüz prop eksi. Şu an voltu yavaş yavaş veriyorum. Bakın herhangi bir yanma yok. Çünkü buradan benim artı volt vermem lazım. Yani artı kutbu buraya bağlamam lazım. Şimdi geçiriyorum. Yer değişikliği yapalım. Bakın hemen devreye girdi. Yani burada ise dönüş yaparken arkadaşlar şu iki kutuptan, şuradaki göstereceğim iki kutuptan bir artı oluyor, bir eksi oluyor. Neden? Buradaki mıknatısın da iki kutbu var. Mıknatısın en kutbu buranın üstüne bir akım meydana getirirken artı eksinin yönü farklı. S kutbu bunun üstüne akarken artı eksi farklı. Böyle hayal edebiliriz. Şimdi bunu biz matkapla döndürelim. Yani şimdi bunu biz elle değil de, yani elle enerji üretmek çok mantıklı olmayabilir. Tabii çok ciddi bir ihtiyaç durumunda bahsetmiyoruz. Şimdi bunun yerine bize bu kinetik enerjiyi düzenli sağlayacak bir el aleti kullanalım ve silindirik mıknatısımızı bunun içerisinde hareketli bir manyetik alan meydana getirmesine sağlayalım. Dediğimizi görüyorsunuz. Şu an yavaşça bir dönüş alıyorum. Bakın dikkat edin. Yan sön yapıyor. Aslında diğer tarafında da elektrik var ama şu an mesela zıttına çevirdim. Şu an geçen seferki döndüğü noktalarda şu an yanıyor. Ama şimdi tam tersi. Bakın. Devir arttıkça bunun yanma sıklığı daha çok arttığını izliyoruz şimdi. Şimdi daha yüksek devire geliyoruz arkadaşlar. Evet. Şu an aslında çok güçlü bir ışık var. Ben buradaki aydınlatmamı kapatayım. Siz daha iyi görün. Yani çok ciddi bir aslında bir ışık var. Şu an aydınlatmamı kapattım. Evet, şimdi aydınlatmamızı devreye sokalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ama bakın bu aslında çok güçlü bir led değil arkadaşlar. Şuradaki led'e göre, yani şunun üstüne bir de led bağlamıştık. Buna göre daha güçlü ama gerçekten yüksek miktarlarda bir güç çekmiyor. Şimdi biz bunun kullandığı volta bakalım. Şimdi tabii ki bu örnekte baktığımızda bir elektrik enerjisi üretiyoruz. Ama bunun ne kadar verimli, yani ne kadar işimize yarar olduğunu incelememiz gerekiyor. Evet, bir led yaktı ama bundan daha iyisini yapabilir mi? Ya da bundan daha iyisini yapacak bir sistem kurabilir miyiz? Bunun için arkadaşlar başka bir ürüne geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bu sefer bakın bu bir motorun göbeği arkadaşlar. DC akımla çalışan bir motorun göbeği. Şimdi baktığınızda arkadaşlar bir sargı görüyorsunuz. Burada bakırlar sarılmış. Gene sacların üstüne, preslenmiş sacların üstüne arkadaşlar sargılar sarılmış. Burada gene sargı bağlantıları yapılmış. Bu arada rahat dönsün diye iki tarafında da rulman bağlı. Şimdi arkadaşlar manyetik alanı da hareket ettirebiliriz. Bu bir yöntem. Ya da iletkeni hareket ettirebiliriz. Yani sonuçta bizim için aslında manyetik alanın içerisinde bir hareket ya da hareket eden şey manyetik alan da olabilir, iletken de olabilir. Şimdi bu sefer manyetik alanı arkadaşlar hareketi üretmek için kullanacağız. Yani daha demin hareket verip elektrik aldık. Şimdi tekrardan ilk versiyona döneceğiz. Burada elektrik akımı verip hareket enerjisi nasıl sağlayabiliriz diye bakacağız arkadaşlar. Şu an daha demin gördüğünüz sistemi bir düzenin üstüne kurduk. Daha iyi incelemek için. Şimdi arkadaşlar burada bir durum var fark ettiyseniz. Yani ben eğer bu bakır kabloları yani döndüreceksem bunları bir yere bağlayamam. Neden? Çünkü bağlarsam bu sargılar ne olacak? Dolanacak. Bir süre sonra tur atamaz hale geleceğim. Bağlantılar kopacak. Bunları kopmasını önlemek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle karbon bazlı elektriği iletebilen malzemeler kullanıyoruz. Bunlar fırça diye adlandırılabilir. Şimdi bunlar aslında ne oluyor? Şuradaki bakır plakalara, yani burada aslında sargılardan gelen bağlantılara enerji vermek için veya enerjiyi almak için kullanabiliriz. Yani bunlar temas anında ama bunu bu arada sabitmiyor. Dikkat ederseniz bunun temas ettiği durumlarda hareket edebiliyoruz aynı anda. Yani enerji de verebiliriz, enerji de alabiliriz buradan. O yüzden arkadaşlar şu an bu büyük bir motorun fırçası. Aslında buradaki motorlardan daha büyük bir motorun fırçası. Bu da zamanla tabii ki aşınıyor. Tabii aşındığı normalde motor üstünde şöyle bir baskı yaptığını hayal edelim. Bunlar zamanla sürtüne aşınıyor ve bitiyor. Bitince de değiştirmek gerekiyor. Ya da çok zorladığınız zaman, çok ısındığı zaman, çok yüksek devirlere çıktığı zaman arkadaşlar bunun aşınma hızı çok yüksek miktarlara ulaşıyor. Sonra mesela şurada bir tane daha var ömrümüz. Bakın çok kısa, çok az kalmış. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Değiştirmek durumunda kalıyoruz.
Şimdi bu örneğimizde de gene bir motor düzeneği kurduk. Burada fırçalarımız var. Bu fırçalar ne yapıyor arkadaşlar? Buradaki sargılara enerji iletirken aslında hareketi de sağlamamıza yardımcı oluyor. Şimdi normalde biz buna akım verdiğimiz zaman bir önceki testlerde gördüğünüz gibi ne olacak arkadaşlar? Burada bir manyetik alan oluşacak. Mesela getirelim güç kaynağımızı tekrar ekranın yanına. Şu an veriyorum arkadaşlar voltajı biraz da. Bakın zayıf bir çekim var. Daha şöyle göstereyim. Çok zayıf. Kapatıyorum. Bakın tuttu. Kapattım. Düştü. Peki biz bunu hareketi nasıl çeviriyoruz? Mıknatıs konumlarıyla arkadaşlar. Şimdi burada biz biliyoruz ki normalde zıt kutuplar birbirini çekiyor. Bakın şu an gerçekten çok ciddi bir kuvvete sahip olan iki tane neodyum mıknatıs. Mesela bu kutupları arkadaşlar birbirine yapışmıyor. Birbirinden kaçmak istiyor. Bakın diğer kutba akıyor direkt. Şimdi ben bunu ters çevirdiğim zamansa bu sabit, bu ters çevirmiş. Şu an gene aynı. Ama şöyle çevirdiğim zaman çok kuvvetli bir şekilde arkadaşlar yapışıyor. Şimdi buradaki etkiyi de biz burada sağlamaya çalışıyoruz. Yani buradaki her sacın, her katmanın manyetik alandaki kasadaki mıknatıslarla aynı bu şekilde sanki bir fare değirmeni olur ya böyle hani fareler koşar kaç kovala gibi. Bu da aynı şekilde buradaki manyetik alandan kaçarak veya karşı tarafa ulaşmaya çalışarak bu şekilde bir dönüş elde ediyor. Şimdi bakalım bir bakın akımı vermeye başladığım zaman hemen hareketi aldım bu arada. Şimdi burada ne oluyor arkadaşlar? Bunun üstündeki manyetik alanlar aslında birbirine eğer direkt çeker pozisyonda olsa ne olacak? Sabit kalacak. Yani bu buraya yapışacak, bu buraya yapışacak ve hareket etmeyecek. Ama bunu öyle bir sarma metoduyla sarıyoruz ki biz bu bir türlü birbirine yapışamıyor. Çünkü tam mesela şu örnek veriyorum. Burası S diyelim. Burası tam şu pozisyona geldiği zaman burası da S oluyor. Yani bu bundan kaçmaya çalışıyor. 6 ise mesela buradaki ise burası N ise burası S oluyor ve bu buna kavuşmaya çalışıyor ama kavuşamıyor. Neden? Şuradaki sargıların konumu değişiyor arkadaşlar. Yani bu pozisyondayken buraya doğru gittikten sonra kurtulduktan sonra yeni gelen bölge artık o kutba dönüşüyor. Yani sürekli bir buraya kavuşma ve zıt yönden alt kısımdan da uzaklaşma durumu meydana geliyor. Şimdi arkadaşlar bu meydana gelen durumdan kaynaklı olarak bir hareket, bitmeyen bir hareket meydana geliyor. Ta ki elektrik akımını kesinceye kadar. Peki ben mesela hareket verdim. Çektim, ne oldu? Gitti. Şimdi bir mıknatıs devreye sokuyorum. Bakın yetmiyor. Çok zayıf bir. Şu an biraz daha akım arttırırsam belki devreye girer ama gene olmuyor. Yeterli gelmiyor ne yazık ki. Şimdi ben bunu şöyle ikinciyi de devreye almaya kalkarsam bakın hareket başlıyor. Şu an arada çok zayıf bir mesafe var. Bunu daraltıyorum. Bakın. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu standart bir motorun yani DC motorun çalışma prensibi diyebiliriz. Şimdi aynı şekilde buradan elektrik akımı nasıl oluşturabiliriz? Burada eğer biz hazır bir manyetik alanımız varsa sonuçta bir telimiz de var bunun içerisinde ve doğru bir kombinasyonla sarılmış. Biz bunu döndürdüğümüz zaman hareket ettirdiğimiz zaman buradaki sargıların içerisindeki elektronların üstünde hareket edecek bir etki meydana getirmiş oluyoruz. Yani bir akım oluşturabiliyoruz. Şimdi ben burada daha iyi görmek açısından biraz bir ölçüm cihazı kullanmak istiyorum. Bu arada bunu bağlayalım. Şimdi arkadaşlar benim buradaki proplarım burada. Şimdi volt ölçümü moduna getiriyorum. Şu an gördüğünüz gibi volt ölçebiliyoruz. Otomatiğiz. Şimdi ben bunları şuraya bağlayacağım arkadaşlar. Şurada herhangi bir noktaya şöyle sabitlesem herhalde işimi görür. Şöyle kablolarla sabitlesek daha da stabil bir ölçümü alabiliriz. Şu an artık buraya bağladım. Eksiği de buraya bağladım. Şimdi arkadaşlar tabi bu eldeki bakın küçük bir hareket veriyorum. Şu an zayıf pardon. Şu an bunun ucu bağlı değil. Çıkış bu yerinden. Ben tekrardan hareket veriyorum. Bakın burada bir hemen voltaj okuyabiliyorum. Şimdi arkadaşlar eksi voltaj dediği şey aslında zıt kutupta şu an. Mesela normalde biz buraya neyi bağladık? Siyah olarak eksi hattı bağladık. Buraya ise artı hattı bağladık. Ama bu yöne döndürdüğümüz zaman artı hatta aslında eksi kutup meydana geliyor. Burada ise artı kutup meydana geliyor. O yüzden biz ölçüm cihazımızda ters bir değer görüyoruz. Ama bu tarafa döndürdüğümüz zaman olması gereken bir değer görüyoruz. Yani eksi kutup artık burada. Doğru bir şekilde artı kutup burada. Şimdi tekrar bağlantımızı sağladıktan sonra. Şimdi arkadaşlar tabi elle bunu döndürmek epey bir güç. Şimdi ben bunu yine bir el aleti yardımıyla bakalım. Şimdi dönüşünü sağlıyorum arkadaşlar. Bakın. 45 milivolt. Şimdi hızımı artırıyorum. Bakın dikkat edin. Manyetik alan çizgilerini ne kadar hızlı kesersek o kadar yüksek bir voltaj meydana geliyor. Şu an ben bunu tabi test ediyorum. Gazı veriyorum.
Şimdi arkadaşlar gördüğünüz çok zayıf bir aslında volt meydana geldi. Şimdi beyaz manyetik alanı yaklaştırıyorum. Şu an dikkat ederseniz arkadaşlar hani 1 volt bile üretemedik. Bunun tabi sebepleri var. Bunları inceleyeceğiz. Şimdi önümüzdeki ürünü denemelerini yaptık ve enerji üretiminde gerçekten çok verimsiz bulduk. Neden? Çünkü bu ürün için istenilen devirleri çıkamadık arkadaşlar. Bunun temel sebeplerinden biri de aslında buradaki hem sargı sayımızın buna yetersiz kalması ve manyetik alanımızın da güçsüz bir mıknatıs grubuyla sağlanmış olması. Artı bunu aslında sökmüş olduğumuz motorda 4 adet mıknatıs vardı. Yani çapraz alanlarında da mıknatıs vardı ve sargısı ona göre dizayn edilmişti. Biz ne yaptık? 2 adet mıknatısa düşürdüğümüz için burada ciddi anlamda verim kaybı yaşadık. Şimdi biz bunu tabii bu müdahale edilmiş bir sistem olduğu için biz hani görselleştirmek için, yoksa üstüne mıknatısı koysaydık bu sefer dönen kısmı çok iyi gözlemleyemeyeceğimiz için biz bu tasarımı bu şekilde aslında incelemek için ürettik. Şimdi bunun dışındaki normal orijinal hallerine bakarsak, yani doğru manyetik alan gruplaması yapılmış ve buna uygun da mıknatısları dizilmiş motorlar zaten piyasadaki ve halihazırdaki olan motorlar. Şimdi biz bunların üstünden nasıl üretebiliriz? Bunların üstünden birkaç değerlendirme yapacağız. Tabii bu değerlendirme sırası şöyle ilerleyecek arkadaşlar. Kolaydan zora doğru. Olabildiğince az kavram kullanarak sizin hani yeni başlayanlar için bu işi daha çok kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yoksa her ürünün içerisindeki tüm parçaları tek tek isimlendirmeye başlarsak bu iş gerçekten işin içinden çıkılmaz hale gelecek. Çünkü sadece bu motor türleri yok. Birçok elektrikli motor türü var. Onları da ayrı ayrı inceleyeceğiz. Hangilerine elektrik üretebiliriz kolay olarak? Hangilerinde müdahale, yani bir şeyler bizim yapmamız gerekecek ekstra. Bunları da tabii ki sizlerle yapacağız. Şimdi bunu kaldırıyorum. Bu yeteri kadar bize yardımcı oldu. Yani burada dikkat etmeniz gereken şeyler. Bakın yani biraz yakınlaştırayım. Buradaki sargı kalınlığına dikkat edin. Yani tel kalınlığına. Bir de buna dikkat edin. Şimdi burada ne farklı olarak görüyorsunuz arkadaşlar? Daha ince tel, daha yüksek adet sargı. Yani sarım sayısı. Yani spir diyoruz yani genel olarak da. Bunlara daha yüksek tur sayısınca sarım uygulanmış. Burada ise daha kalın bakır teller kullanılmış. Burada ise daha ince. Tabi burada yani daha fazla tur saramaz zaten. Kanalların boyutu yetmiyor. Burada ise mesela bu daha yüksek voltaj bir motor. Burada hemen sargısından algılayabiliyoruz bunu. Çünkü dediğimiz gibi neydi? Sarım sayısı arttıkça direnci artıyordu, motorun kendi iç direnci ve daha yüksek voltajlarda daha az akım çekiyordu. Şimdi bu daha düşük bir voltajda çalıştığı için rotoru olduğu için, örnek vereyim, yani 12 volt ya da 24 voltluk bir motorun burada ne oluyor? Sargılar daha kalın telli, daha az turlu. Bunu göz önünde bulunduracağız. Çünkü voltaj üretirken aynı mantığın üzerinden gitmemiz gerekecek. Hangi motordan istediğimiz voltajı üretebiliriz? Şimdi akım olarak genelde görürsünüz. Yani kalın tel daha iyidir, daha yüksek akım üretiriz. Evet, doğru, ama sonuçta bu akım üretmek için de gereken bir tur sayısı var arkadaşlar. Devir sayısı. Yani burada bu akımı ideal olarak kullanmanız için bu üründe çok yüksek dönüş sayılarına çıkmanız lazım. Bunu zaten deneylerde göreceğiz. Şimdi ben bunu alıyorum köşeye. Bu videoyu burada sonlandırabiliriz. Bir sonraki videoda masamızın üstündeki diğer motorları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Az kavram üzerinden bu konuyu anlatmaya çalıştım. Yeni başlayanlar için. Tabi buradaki bu video ile siz sınırlı değilsiniz. Buradaki bazı temel kavramları anladıktan sonra başka videolarla da aynı şekilde araştırmalara devam edebilirsiniz. Bunun arkasından da tabi farklı motor türlerini de inceleyeceğiz. En kısa sürede bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.